Merhaba, yeni bir kitapla birlikteyiz. Kazım Karabekir'in Hayatım adlı kitabından sonra yine hatıralarını içeren İttihat ve Terakki Cemiyeti adlı kitabı okudum. Kütüphaneden aldım bunu da. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin birinci elden yazılmış tarihi diyor kitabın arka sayfasında. Memleketin hakiki sahibinin sadece padişah ve bendeleri değil, onu kanı pahasına kazanan ve korumaya çalışan millet olduğunu fiiliyat sahasında ispat etmek maksadıyla kurulan cemiyet İttihat ve Terakki'dir, diyor Kazım Karabekir. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin önemli üyelerinden biri olan Karabekir, cemiyetin askeri ve siyasi kanatlarının nasıl kurulduklarına dair çok ilginç bilgiler veriyor. Karabekir eserine İttihat ve Terakki üzerine yazma sebeplerine ilişkin açıklamalar yaparak başlarken, muhtelif başlıklar altında cemiyetin genişlemesine ve ülkenin geleceğinde söz sahibi olmasına giden süreç hakkında çok kıymetli anekdotları okuyucularla paylaşıyor. Bu yönleriyle kitap, İttihat ve Terakki Cemiyeti hakkında yazılan en önemli eserlerden biri olarak görülüyormuş. Kazım Karabekir bir tarihçi gibi yaşadığı bütün olayları, özellikle bu kitapta tabii ki İttihat ve Terakki Cemiyeti ile ilgili olan olayları, bütün detaylarıyla, isimleriyle, belgeleriyle, yazışmalarıyla, her şeyiyle ayrıntılı bir şekilde yazmış. Benim dikkatimi çeken yerlerin hepsi İttihat ve Terakki ile ilgili olmasa da bazı yerler var sizlerle paylaşmak istediğim. Onlardan biri şöyle. Abdülhamit de kendinden evvelki padişahlar gibi etrafına toplananlardan, milletten evvel kendi nefsine ve saltanata sadakat bekliyor. Onlar da şahsi menfaatleri için ona sadık görünüyorlar. Milletin halini ve istikbalini hiç düşünmüyorlardı. Medeni dünyanın her sahada terakki ederek yani ilerleyerek hürriyet ve refaha doğru gittiğini gören ve anlayan milletseverler çoğaldıkça Sultan Hamid mensuplarının keyfi ve cahilane idaresiyle bitkin bir hale gelen halkımızın benliğini kaybederek müstemleke yani sömürge halkı olmaya sürüklendiklerini ve ordumuzun da aciz ellerde ve alaylı zabitler idaresinde günden güne zayıfladığını gören gençler, meşruti idareyi kurmayı ve onun koruyucusu olmayı hedef tutan İttihad-ı Osmani namındaki cemiyeti teşkil etmişlerdi. 1889 yılında oluyor bu. Sonraları İttihat ve Terakki namını alan bu teşekkül milleti hayli irşat etmesine yani doğru yolu göstermesine ve büyük ümitler vermesine rağmen emeline muvaffak olamadı. Sultan Hamid bunun teşkilatını haber aldı ve zulüm ve şenaati yani kötülüğü altında onu ezdi. Fakat milletin hürriyet ve adalet aşkı sönmedi. Bilakis sarayın baskısı arttıkça bu asil ruh da genişledi ve kuvvetlendi. Yeni Osmanlı Cemiyeti'ni kuran Namık Kemal ve Ziya Paşa'nın Sultan Hamid'in aleyhindeki neşriyatı, Ali Suavi'nin öldürülmesi, Mithat ve Mahmut Paşaların boğulması ve birçok kimselerin ve mektep talebesinin çöllere sürülmesi veya öldürülmesi ve sarayda, Taşkışla'da, Beşiktaş, Beyoğlu karakollarında yapılan işkenceler milleti tamamıyla Sultan Hamid ve etrafındakilerden nefret ettirmişti. Bir taraftan yoksulluk, öbür taraftan da Yemen ve Makedonya ihtilalleri bilhassa Türk halkını perişan ettiği halde saray ve onun sadık bendeleri yani köleleri ve hafiye grupları refah içinde yaşamaktan zevk almakta devam ediyorlardı. Dinlediğiniz gibi İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin kurulduğu zamandaki genel durumu anlatmış Kazım Karabekir burada. Avrupalılar iktisadi ve mali ve hatta siyasi her işimize hakim olmuşlardı. Ve en acıklısı Türk milletini gerilik ve kabiliyetsizlikle itham ediyorlardı. Artık müstemlekeleşmeye hazırlanmış olan Osmanlı topraklarının Avrupa devletleri arasında paylaşılması tehlikesi de baş göstermişti. Büyük devletler aralarında bir harp çıkarmadan adım adım bu işi ilerletecek bir formül bulmuşlardı. En çok Makedonya'da tecrübe sahasına koydukları bu formül şuydu. Türk'ten gayrı unsurlara ihtilaller yaptırmak,
Sonra da orayı nüfus mıntıkalarına ayırarak jandarma ve idari kontrol koymak ve asayiş büsbütün bozulduktan sonra kati işgallere başlamak. Rumlar, Ermeniler, Bulgarlar, Sırplar, hatta dini camia içinde Türklerle kaynaşmış olan Araplar, Arnavutlar. Hep bu maksatla tahrik olunuyor ve silahlandırılıyordu. İşte bu inhilal tehlikesine karşı vatanseverlerin yıllardan beri ruhuna sinmiş olan hürriyet duyguları bir ideal halinde yeniden tebellür etmiş, yani açığa çıkmış ve milletin faal, fikirli, fedakar, faziletli ve feragatli evlatlarını büyük bir hızla birbirine bağlayarak tehlikenin karşısına dikmiştir. İşte bu kaynaşma neticesinde memleketin hakiki sahibinin sadece padişah ve bendeleri değil, onu kanı pahasına kazanan ve korumaya çalışan millet olduğunu fiiliyat sahasında ispat etmek maksadıyla kurulan cemiyet, İttihat ve Terakki'dir. Bir başka bölümdeyiz. Başlığı Azgın İstibdat Devri. Vatan ve millet kelimelerini söylemek ve yazmak yasaktır. Dinlemezseniz mahfınıza kafi bir sebeptir. Bunu bize Kuleli'de kitabet imtihanında zabit hocalarımız şöyle ihtar etmişlerdi. Patria ve nation kelimelerinin Türkçelerini katiyen yazmayacaksınız. Mesul olursunuz. Topçu zabitlerinin istirahat vakitlerinde toplandıkları Osman Usta'nın kahvesinde bazı gazete ve mecmua koleksiyonları vardı. Kırım Seferi'nden bahseden eski Mecmuai Askerileri okurken bir Rus diplomatının "Zaten Türk milleti batacaktır. Vaktiyle taksimi makul olur" yazısını okuyunca kızdım. Ben de yanına şöyle yazdım. Türk milleti ölmeyecektir ve Rus devletinin battığını görecektir. Bir de bir Amerikalı'nın şu ifadesini ibretle okudum. Türkiye'de her şey onu yapan şahsın nüfus ve hayatı müddetince devam eder. Bu makaleleri bütün arkadaşlara okuttum ve bu vesileyle benim Türk milleti ölmeyecektir vecizesi üzerinde de hasbihallere yol açtım. İçimizde başka bir milliyet iddia eden yoktu. Fakat göğsünü gererek kimse de ben Türk'üm demiyordu. Manastırda birkaç Arap ve Arnavut zabit vardı. İtalyanların başkimcilik, yani Arnavutluk cereyanı ile gizlice uğraştıklarını da duyuyorduk. Fakat kıtalarda Arnavut efrat çoktu. Gelen acemi efrat arasında tek Türkçe kelime bilmeyenler vardı. Benim bölüğümde bile Arnavutlar çokluktu. Anadolulu birkaç kişiydi. Bunlar kendilerinin ezildiğinden bana şikayet de etmişlerdi. Ben zabit arkadaşlara açtığım yeni musahabelerimde Fransa Büyük İnkılabı'ndan sonra artık milliyetçilik cereyanının her tarafa kök saldığını ve Osmanlı camiasında Hristiyanların çoktan bu mefkureyi benimsediklerini, Arapların da Türkleri katiyen sevmediklerini küçük yaşımdan beri gördüğüm misalleriyle anlattım. Ve netice olarak dedim ki, eğer Makedonya elimizden giderse ve hususiyle o esnada vatanın diğer kısımlarında bir sarsıntı olursa bizi kurtaracak biricik mefkureyi Türklükte bulurum. Arnavut olsun, Arap olsun, zabitler ancak Türk ordusunda bir melce bulabilirler. Yani sığınacak yer. Bu devlete hizmet etmiş olan ve Türk'üm diyen Türktür. Epey ileride bir yer daha var altını çizdiğim. Bir gün Topçu Kışlası'nda yüksek rütbeli zatlarla hasbihal ederken bu kötü zihniyetin ne zaman başladığına söz geldi. Obüs alayı kumandanı bize şunu anlattı. 1878 Rus mağlubiyetinden sonra Trablusgarp'a ıslahat için mühim bir parayla bir heyet gönderilir. Heyet reisi hırsızlığa başlar ve azaya da biraz tutmaları için hırsızlık yapmalarını teklif eder. Azadan biri itiraz eder ve der: "Bu millete yazıktır. Emanet edilen parayı yerine sarf etmeliyiz." Heyet reisi bu doğruluğa hayretle şu cevabı verir: "Millet dediğin hasta adamdır. Yakında ölecektir. Hiç olmazsa biz yaşayalım." Hırsızlığa arkadaşlar da bularak namussuzluğuna devam eder. Birkaç yıl sonra bu herif ağır hastalanır. Yaşamasından ümidi kesilince arkadaşlarına şöyle söyler: "Sağlam olan ben ölüyorum. Fakat hasta adam dedikleri millet yaşıyor."
Vicdan azabı da bir taraftan beni kıvrandırıyor. Kimse benim gibi kötü düşünmesin ve kötülük yapmasın. Bu milletin öldüğünü kimsenin görmeyeceğine kâne oldum. Fakat iş işten geçtikten sonra. Kitabın sonuna ek olarak bir bölüm eklenmiş. Orada da ilk İttihat ve Terakki Cemiyeti nasıl kuruldu başlığıyla kısa bir bilgi paylaşacağım sizlerle. Bu gizli cemiyetin esası 2 Haziran 1889'da gruptan bir saat sonra İstanbul'da Gülhane Parkı'ndaki Askeri Tıbbiye Mektebi'nde kurulmuştur. Cemiyeti kuranlar Konyalı Hikmet Emin, Arapkirli Abdullah Cevdet, Diyarbakırlı İshak Sükuti, Ohrili İbrahim Ethem, Kafkasyalı Mehmet Reşit adlı 5 tıbbiye talebesidir. Bu arkadaşlar bir yıldan beri fena idarenin amillerini araştırmak ve aralarında hasbihal etmekle kaynaşmıştılar. Cemiyetin maksadı iki idi. 1. Devletin gittiği yolun inkıraz olduğunu, baş mesulün padişah olduğunu, etrafındakilerin de onun cinayetlerine vasıta olduklarını halka anlatmak. 2. Vatan ve milleti içinde bulunduğu tehlikeli yerden kurtarmak için icap eden her fedakarlığa atılmak. Bunun için önce kendileri birbirine yemin vermişler ve gizli olarak yemin vermek şartıyla ağza kaydına da karar vermişlerdir. Sivil ve askeri mekteplere, kıtalara, askeri daireler ve serbest mesleklere de el atan cemiyetin azası 2 yılda 100'ü aşmıştır. 1893'te yani cemiyetin kuruluşunun 4. yılında cemiyetin mevcudu 900'e varmış bulunuyor. Kitap İttihat ve Terakki Cemiyeti ile ilgili çok fazla detay ve bilgi içerdiği için İttihat ve Terakki olayıyla özellikle araştırma yapan ve merak eden insanlar okuyabilirler. Ben sadece içlerinden genel olarak sizin de ilginizi çekebileceğini düşündüğüm bazı yerleri paylaştım. Dinlediğiniz için teşekkürler. Çek mi istiyorsun? Al. Al. Beğenmedin mi?